Herkese günaydın. Bugün de Ava Kilimlikoyun'a kamp yapmaya gidiyoruz. Tek gecelik. Hava şu anda biraz bulutlu fakat öğleden sonrasında hava durumunu güneşli gösteriyor. Kontrol ettiğimiz zaman şimdi yola koyulma zamanı. Kamp alanına geldik de. Ne tarafa gidiyoruz burası dolduysa? Yukarıdaki kayalar. Herkese tekrardan merhabalar. 1 saat 50 dakikalık yolculuğun ardından Kilimlikoyun'a vardık. Çok fazla kalabalık yok burada. Ama benim geçen sene geldiğime göre biraz yine kalabalık var. Üst kısımda çadır için yer bulduk. Tam manzara değil ama olsun, yine de güzel. Buranın üst kısımları çok fazla esiyor. Onu söylememde fayda var. O yüzden çok fazla yukarılara çadır kurmamanızı öneririm. Kilimlikoyu kamp alanına İstanbul'dan gidişte çok virajlı ve çift yönlü bir yol var. O yüzden dikkatli gitmekte fayda var. Normalde tuvalet 3 TL, duş 5 TL. Fakat kamp alanına girişte verdiğiniz ücret tuvalet ve duşları da içine alıyor. O yüzden kesinlikle tuvalet ve duşlara ücret ödemeyin. İlk kamp alanına vardığımızda görevliler kamp alanında çadır için yer olmadığını söylediler. Fakat biraz ısrarın ve 10 dakika gibi kısa bir bekleme ardından bize çadır için yer buldular koy kısmında. Yukarı kısımlarda zaten ormanlık alanda birçok yer var. Fakat oraları kamp için ben çok tavsiye etmiyorum. En azından bu koyda kalacaksanız
o koyun güzelliğini yaşamanız için oradaki çadır alanlarında kalmanızı tavsiye ederim. Fakat daha önce de söylediğim gibi üst kısımlara çadır kurmamanızda fayda var. Çünkü çok fazla rüzgar alıyor. Daha önceki sene geldiğimde çok fazla rüzgar olduğundan dolayı ben gece uyuyamamıştım. Her Karadeniz kıyısında olduğu gibi burada da deniz analarına rastlamak beni şaşırtmadı işin açıkçası. Fakat her zaman merak ettiğim bir konuydu. Deniz anaları Karadeniz'de neden diğer denizlere göre daha fazladır diye. Bunun sebebi şuymuş, küçük bir araştırma yaptım bununla alakalı. Okyanuslardan gelen ticaret gemileri dengelerini sağlamak için okyanustan kendilerine su çekiyorlarmış ve bu suyun içine hapsolmuş deniz anaları Karadeniz'de yük alırlarken bu suyu boşalttıklarında Karadeniz'e bırakılıyormuş ve Karadeniz'de kısmen göl gibi olduğu için burada hapsolup ürüyorlarmış. Bunun sebebi buymuş. Fakat diğer Karadeniz kıyılarıyla kıyasladığım zaman buradaki deniz anası sayısı çok daha az. Kamp alanının kurulduğu alan gelen insan sayısıyla kıyaslandığı zaman çok küçük bir alan. Bunda tabii ki koyun büyüklüğünün etkisi var. Fakat geçen seneki gittiğime göre yine fazla kalabalık vardı ve gördüğüm kadarıyla insanlar aileleriyle değil, arkadaş ortamlarıyla burada kamp yapmayı daha çok tercih ediyorlar. Kamp yaptığınız alanda duş ve tuvaletin yanı sıra ayrıca küçük bir kafe de var. Burada alkolden hamburgere her şeyi bulmak mümkün. Yalnız fiyatlar 2 katı. Plaj girişinde de küçük bir kafe var. Burada sigara satışı da yapılıyor. Bunların haricinde koyun batı kısmında koyu panoramik olarak görebileceğiniz güzel bir restoran var. Bu restoranda şiddetle akşam yemeği yemenizi tavsiye ediyorum. Fiyatları çok pahalı değil. Fakat gün batımı muhteşem. O gün batımı eşliğinde akşam yemeği bu koyda kamp yapmanın en güzel yanı diye düşünüyorum. Kamp sahipleri muhtemelen görsellik için akşamları çadır kurulan alanların etrafına ışıklandırmalar yapmış. Bu ışıklandırmaların benim gözümde şu şekilde bir eksisi var. İnsanları uyutmuyor. Bu ambiyanstan dolayı aydınlık kaldığı için çadır kurulan alanlar, insanlar sohbet, muhabbet bir türlü uyumadılar. Hatta bu yüzden erkenden kalkmama rağmen saat 5.30-6'da drone uçurmak için imkan bulamadım. Hala daha insanlar muhabbet ediyorlardı, denize giriyorlardı. Araç park edilecek alanlar çok küçük. Koyda yaklaşık 20 araçlık bir park yeri var. Yalnız koya giden yolda, ambulans yolu diye tabir edilen yolda sağlı sollu araçlar park ediliyor. Burada normalde park yasak. Aracınızı park ettiğiniz zaman kıpırdatamayacaksınız. O yüzden güzel bir yer seçmenizde fayda var. Eğer sabah erkenden çıkacaksanız da ona göre yerinizi değiştirmenizi tavsiye ederim. Bazı Karadeniz kıyılarında güçlü dalgalardan dolayı oluşan dalyanlar, yani denizden gelen dalganın deniz kıyısındaki kumu ya da toprağı geri çekmesiyle denizin hemen girişinde derinlik, ardından sığlık oluşması olayı burada yok. Yani denizi diğer Karadeniz kıyılarına oranla gayet güzel. Fakat Ege veya Akdeniz'de kıyaslanacak durumda değil. Yine denize dalış yaptığımda çok fazla naylon, pet şişe ve çeşitli çöp artıkları gördüm. Çok fazla vardı. Son zamanlarda bayağı trend, okyanuslarda yüzen kıta büyüklüğündeki çöp yığınlarını duymuşsunuzdur. Bunların oluşumuna bizler de katkı sağlamayalım. En azından kendi üzerimize düşen görevi yapalım. Denizlerimizi de temiz tutalım. Kamp yapmaya aile olarak gelmeyi düşünüyorsanız bu koyun hemen gerisinde Seferoğulları kamp alanı diye bir yer var. Girişinde damsız alınmadığını gördüm. Burayı tavsiye edebilirim sizlere. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizin de eklemek istediğiniz bir şey varsa yorumlar bölümüne eklemeyi unutmayınız. Eğer hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız. Tavsiyeleriniz benim için çok değerli. O yüzden herhangi bir düzeltmemi istediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlar bölümüne ekleyiniz. Görüşmek üzere. Herkese bulutlu bir cuma. Şu anda biraz bulutlu fakat öğleden sonrasında güneşli olacağı yönünde
Verili. Ay, ne verisi ya? Ne verisi ya? Hava durmusu